Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel geldim bugün. Yine çok değişik ve çok güzel bir hırka ördüm. Çok pratik ve kolay. Şöyle yakadan başlayıp eteklerinden, kollarından her yerini size detaylı bir şekilde anlatacağım. 3 düğmeli yaptım. 3 tane düğme var burada. Bakın şöyle. Ama altlarda da hani yer yaptım. Fazla düğme dikmek isterseniz diye hepsini gösterdim. Hırkamız çok kibar ve çok güzel oldu. İpim polosu Sandy Baby ipi. Renk 202 krem rengi bir ip zaten ve 300 metre bir ip. İkinci ipimden bu kadar bir ip arttı. Biraz daha büyük beden örmek isterseniz e, yeter yani şöyle söyleyeyim 1,5 yaşına kadar örgüyü çoğaltabilirsiniz. Hatta şöyle bakın bir tane de ebrulu bir iple başladım. Bunu 19'la başladım. Bunun üzerine her bölüme birer tane daha yuva ekleyerek şöyle bir yuva buraya, bir yuva buraya omza, 5 tane daha yuva eklemiş oldum. 19'la değil de 24 ile başladım. Biraz daha büyütmek için bakın şöyle göstereyim. Bu da daha bitmedi. Bunun kenarlarını da açık renkle tığlayacağım ve örneği göstereceğim ve çıkacak. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. Her 6 ay için bir tane, beşer tane ekleyeceğiz. Mesela bunu 19 yaptık, 24 yaptık, 29 yaparak o şekilde bedeni büyütebilirsiniz. Gayet de güzel olur. O zaman ne yapalım? Haydi birlikte örmeye başlayalım. Kalın bir tığ kullanacağım. Tığınızı kalın tutun ki örgünüz yumuşacık düşsün. Hani bu modelde öyle duruyor. 4 numara, 4,5 numara, 3,5 numara o tığlarla örebilirsiniz. Şöyle örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ipimizi tığımıza bağlayarak başlayacağız. 1, 2, 3. Tığıma bir kere saracağım. Bakın. Birinci zincire geri dönüp batırdım ve 1, 2 defa da çektim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma ipimi sardım. Birinci zincire geri döndüm ve batırdım. 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bakın. Birinci zincire geri döndüm ve 2 kere de çektim. 1, 2, 3 zincir. Birinci zincire geri döndüm ve bakın. 1, 2, 3 zincir. Birinci zincirime geri döndüm ve bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Birinci zincirime geri döndüm ve bir trabzan yaptım. 19 tane bu şekilde hazırlayacağız. Tam 19 olacak. İki kanadından alarak devam edelim. Şurayı tekten almayın, uzamasın. Bakın böyle 19 tane olacak. 19 tane yaptım. Bakın şimdi burada köşelerimizi belirleyeceğiz. 1, 2, üçüncüye bir işaret takalım. Şöyle ben minik ipler kestim. Ayracınız yoksa böyle iplerle belirleyebilirsiniz. Bu bizim önün ayırdık 2 tane. Şimdi buradan sonra 1, 2, 3, dördüncüye bakın arada 3 örnek bıraktım. Dördüncüye ikinci köşemi taktım. Bağladım. Sona geldim. Bakın sondan yine 1, 2, üçüncüye ipimi taktım. Bağladım. İşaretten sonra 1, 2, 3, dördüncüye bir işaret taktım. 4 tane
köşe belirlemiş oldum. Şöyle bakın. Bu arada kalan 1, 2, 3, 4, 5 tane de arka için ve şöyle bakın şu şekilde hazırlamış olduk. Bir, iki, 3 zincir çekip yukarıya çıktım. Ve bakın bu ilk yuvanın içine bir tane trabzan yaptım. Şöyle. Bir zincir çekip aynı yuvanın içine bir tane daha trabzan yaptım. Bir V oluşturdum. Bakın şöyle bir V oluşturdum. Şimdi geldik ikinciye. Aynı şekilde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 2 tane V yapmış oldum. Şimdi köşedeyiz bakın. Köşeye geldiğimizde bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir tane daha trabzan, bir zincir, aynı yere bir tane daha trabzan. Bakın köşede şöyle 3 tane trabzanım oldu. Gördünüz mü? Tığıma ipimi aldım. Bu köşeleri bakın buralar kaçırmayacağımız yerler. Her seferinde işaretinizi değiştirebilirsiniz. Ve şimdi yandaki yuvaya geldim. Buraya bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir trabzan. Şöyle buraya bir V yaptım. Öbür boşluğun içine geldim. Bakın öbür örneğimizin içine. Dur kızım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir trabzan yaptım. Bakın ikinci V'yi oluşturdum. Öteki örneğimin içine bakın yuvanın içine geldim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu örneği sık örerseniz aynı sonucu almayabilirsiniz. O yüzden biraz rahat örmeniz gerekiyor. Bakın köşe işaretindeyim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Yine köşenin içine 3 tane trabzanımı yaptım. Hemen öbür yuvaya geldim. Dur kızım dur. Geldi yine. Burada şimdi köşeyi tamamladık. Bakın köşemiz tamam. Hemen öbür yuvanın içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. V'lerimizden yine aynı şekilde yapacağız. Bir zincir, bir trabzan. Öbür yuvaya geldim. Arkadayım çünkü bakın halen. Bu zincirleri ikiye de çıkartabilirsiniz. Elinizin ölçüsüne göre çoğaltabilirsiniz ama gerek yok. Bir yeterli gelecektir. Şimdi aynı şekilde V'leri yaparak yine köşeme gidiyorum. Bir zincir, bir trabzan. Burada da aynı işlemi 5 defa yapmış oldum. Şimdi yine geldim köşeye. Bakın. İşaretimin olduğuna bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 2 oldu. Bir zincir, bir trabzan daha. Toplamda yine 3 tane. Ve şimdi aradaki bakın 3 taneye V'ler yapacağız. Bir trabzanı yaptım. Bir zincir, bir trabzanı yaptım. İkinci yuvaya geldim. Bir zincir, bir trabzan. Üçüncü yuvaya geldim. Aynı işlemimi tekrar yaptım. Böyle. Sonuncu köşeme geldim. Ve buraya yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar bir ve bir tane daha. Yine toplamda 3 tane oldu.
Şimdi son 2 yuvamızı yapacağız. Birinci yuvayı hazırladım. Son yuvama geldim. Bir zincir, bir trabzan ve bir tane daha buraya yuva yapmış oldum. Hemen sona bakın, sondakine bir tane tek trabzan yaptım. Bakın şöyle. Şimdi buradaki zemini hazırladık. 1 2 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi ilk yuvamın içine, bakın ilk yuvamın içine 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden öteki yaptığım yuvanın içine 3 tane, 1 2 ve 3. Bakın. Burada ayrımımız var. Bakın burada bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincirli. Şurada 2 tane yuvamız var. Şimdi birinciye 3 trabzan. 1 2 ve 3. Şöyle. 1 2 zincir. Bu sefer de sıradaki yuvaya. Sadece köşede 2 tane zincir çektim. Bakın burada. Şurası. Bu işaretinizi ilk kurarken zorlanmayın diye, köşeyi kaçırmayın diye, bakın örneğe kurarken şöyle yer değişikliği yapabilirsiniz. Bakın burası bizim artırma yerimiz, köşelerimiz. Şimdi öbür köşeye kadar, bu ayrıma kadar arada burada 3 tane var. Şimdi bunların içine 3'er tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. Öbür yuvaya geldim. 1 2 ve 3. Öbür yuvaya geldim. Kol için 3 tane ayırmıştık başlangıçta. Şu an hem bunları artırıyoruz hem ayırıyoruz. Bakın. Yine işaretli yerdeyim. Birinci yuvanın içine 3 trabzan. 1 2 ve 3. 1 2. Hemen öbür yuvanın içine 3 trabzan. Gördünüz mü? Sadece köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Şimdi arkadayım ve bütün yuvaların içine 3'erli trabzanlar yapacağım. Tek tek hepsinin içine 3 trabzan. Bakın. Sıradakine geldim. Buraları hani hızlı geçiyorum. Şu köşe ayrıntıları yeni yapacak arkadaşlarımızın kafasını karıştırabilir diye bu köşelere özellikle dikkat ediyorum, gösteriyorum. Bakın arkayı tamamladım. Hiç zincir yok bu aralarda. Şimdi işaretimin olduğu yerde bakın 2 tane zaten belli yaptığımız yer. Birinci yuvaya 3 trabzan. 2 ve 3. 1 2 zincir ve yine bakın aynı yere, yanındaki yuvaya 3 trabzan. 2 ve 3. Şimdi bakın bir tane köşemiz kaldı. Gördüğünüz gibi şöyle bir dönüş sağladık burada ve oluşturduk. Artırmalarımızı bu şekilde yaptık. Kol için aradaki 3 taneyi öreceğim. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Gördünüz mü? Basit bir sistemde ilerliyor. Sadece artırma yerlerinizi kaçırmayın yeter. Evet, son artırma yerine geldim. Bakın 1 2 yuvam var. Birinciye 3 tane, 1 2 ve 3. 2 zincir
Şimdi burada bakın 3 yuvam var. Üçüne de üçerli trabzan yaparak sırayı tamamlayacağım. Sıramızın sonunda yine bakın buraya tek bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Yaptığımız üçerli trabzanların ikincinin bakın ikincinin tepesine fıstık yapacağız. İpimi uzattım. 1 tekrar aldım. 2 tekrar aldım. 3 tekrar aldım. 4 şöyle tuttum elimle, hepsini birlikte çektim. 1 2 3 bıraktım. Yeniden ip aldım. Bakın şimdi önümde yine üçlü trabzanlarım var. İkincinin tepesine bakın, buradan saydığımızda 1 2 3. ilmek oluyor. Buradan baktığımızda ikinci ve yine 4 defa saracağım. 1 2 3 4 tuttum elimle, hepsini birlikte çektim. 1 2 3 zincir. Sıradaki üçlüye geldim. Bakın 1 2 3. buradan üçlünün tam ortadaki ikinci trabzanı. 1 2 3 4 defa sardım. Bakın fıstığı toplamadan tuttum. 1 2 3 zincir çektim ve bıraktım. Şimdi köşeye geldiğimizde bakın burada arada işaretimiz var ya. Buranın içine bir fıstık 4 defa sararak hepsini çektim. 1 2 3 ve yine aynı yere bakın, bu köşeye bir tane daha topladım. 1 2 3 bıraktım. Bakın köşede çift batmış oldum. Şöyle göstereyim. Ve şimdi aradaki trabzanlara bakın. Gördünüz mü? Sadece zincirli olan yerde bu işlemi yaptık. 1 2 bakın ikinci trabzanının tepesine yine 2 3 4 topladım. Zincirlerimi çekmeden fıstığımı bırakmadım. Buradan 1 2 3. bakın saydığımızda ve burada da tam ortadaki 1 2. Şimdi 4 defa sararak yine bir fıstık yapacağım. 1 2 3. Ötekine geçtim. Anlaşıldı burası. Şu artırma yerini tekrar göstereceğim. Bakın. 3 4 3. Şimdi sonuncuyu yaptım. Bakın zincirli yere geldiğimizde burada aynı yere 2 tane yapacağız ama arada zincirimiz olacak. Bir fıstık yaptım. Topladım. 1 2 3. Ve yine buranın içine bir fıstık yaptım. Gördünüz mü bakın, hem artırmış olduk hem de çift fıstık yapmış olduk. Şimdi tekrar öbür köşeye kadar yine aynı işlemi yapacağız. Sırayı böyle tamamlayacağız. Köşeleri artık belirledik. Sıramızı tamamladığımızda yine bakın buraya tek bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Ve bakın bu ilk fıstığımız var ya, bu ilk fıstığımızın tepe noktasına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Ve yine aynı fıstığın tepesine bir sık iğne ile bağladım. Şöyle.
Buraya bir zincir çektim ve öbür fıstığın tepe noktasına bir sık iğne yaptım. 1 2 3. Aynı yere yine bir sık iğne yaptım. Bir zincir, öbür fıstığımın tepe noktasına bir sık iğne. 1 2 3. Aynı yere yine bir sık iğne. Bakın minik minik yuvalar yaptık. Sıradaki fıstığın tepesine 1 2 3 zincir ve bir sık iğne. Şimdi bakın burada bizim artırma noktamız vardı. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Aynı yere 2 fıstık yapmıştık. Burada bir zincir, bakın fıstığın 2 fıstığın içine girdim. 1 2 3 zincir. Aynı yere yine bir tane yaptım. Bakın zincirin içine. Hemen şuradan işaretinizi alın. Bakın şuradan bu araya bunu takın. Ayraçlarınız varsa da onu kullanın. Yeni başlayanlar için arkadaşlar bu, hani şaşırmasınlar diye. Bakın burası bizim yine artış noktamız. Bir zincirimi çektim. Sıradaki fıstığın içine bir sık iğne. 1 2 3. Aynı yere bir sık iğne ile bağladım. Bakın. Şu V'ler zaten size yol gösterecek. Bir zincir. Şimdi buradaki bütün fıstıklara da aynı işlemi yapacağız. Bir zincir. Fıstığın tepesine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Fıstığın tepesine bir sık iğne daha. Bir zincir. Öbür fıstığa geçtim. Şimdi şu artış noktasını yine göstereyim de belki kafanız karışır. Bir zincir. 1 2 3. Bakın şurada V var, gördünüz mü? Buradaki V. 2 fıstık aynı yuvanın içinde. Şimdi fıstığın tepesine, duman yapma kızım, gel. Gel gel gel. Gel kızım gel. Oy, bu benim yaramaz kızım, yaramaz. Şöyle 1 2 3. Şimdi artış noktasında bu yuvanın içine de yapacağız. Bir zincir, buraya bir sık iğne, bakın. 1 2 3 zincir, aynı yere yine bir sık iğne. Bir zincir, bakın. Ve sıradaki fıstığın tepesine bir sık iğne yaptım. Şöyle yapın hemen, bakın ayracınızı bu artış noktasına, bakın şuraya da bağlayabilirsiniz. Şöyle bakın. Şöyle de olabilir. Ve şimdi yine bu şekilde devam edeceğim. Ve sırayı tamamlayacağım. Aynı şeyleri yaparak sıramın sonuna gideceğim. Evet arkadaşlar, bakın birinci döngümüzü tamamladık. Şimdi yeniden başlayacağız örneğimizi tekrardan kurmaya. 4 sırada bakın 1 2 3 4. 1 2 3 zincir çevirdim. Bu yaptığım minik yuvaların içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Öteki yuvaya geldim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Öteki yuvaya geldim. Bakın. Bir zincir, bir trabzan. Tekrar öteki yuvaya geldim. Böyle. Şimdi bakın burası bizim artış noktamız. Şurası. Şimdi buranın içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle bakın. Hemen öbür yuvama geçtim. Bir trabzan,
bir zincir, bir trabzan. Şimdi yine buraya işaretinizi koyabilirsiniz. Bakın şuraya hemen takacağım bunu buraya. Şöyle. Burası bizim artış noktamızın tam orta yeri. Tekrar araları şimdi yapacağız. Şurada bir yuvayı atlamışım. Hemen şöyle düzelteceğim. Bütün yuvaların içine bu işlemi yapacağız. Bakın. Ta ki artış yerime kadar bakın. Bütün yuvaların içine aynı işlemi yaptım. Şimdi bakın artış noktasına geldim. Şurası. Bakın. Buranın içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Aynısını burada da yapmış oldum. Şöyle. Bu işareti buradan alacağım. Şuraya bakın. Artık koymayacağım işaret. Belirginleşti. Bakın. Şimdi yine sıramızı böyle tamamlayacağız. Aynen devam. Çok sık örerseniz aynı görüntüyü elde edemezsiniz. O yüzden tığ numaranızı büyütün, sık örüyorsanız. Şurada bir kere daha göstereyim ben. Artış noktama geldiğimde şu an arkayı örüyorum. Ve bakın artış noktama geldim. Tam ortadayım yine. Şöyle bakın tam ortası bura. Önce şu ipi alayım buradan. Şunu çıkartayım. Ve bakın. Gördünüz mü? Bu iki fıstığın arasına yaptığımız artış. Buraya yine bir tane tek, bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle döndü geldi. Ve devam edelim şimdi yine. En sona geldiğimde yine tek bir tane trabzanla bakın başlayacağım. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Şimdi bu yaptığımız yuvaların içine üçer tane trabzan. 2 ve 3. Sıradakine 3. Ve böyle ilerleyecek güzelliklerim. Bakın şu köşeyi bir daha göstereyim. Sakın kafanız karışmasın. Artış noktalarını kaçırmayın. Bakın artış noktamız burada. Bir tane üçlü trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çektim. Ve buradan tekrar devam edeceğim. Yani bir alt sıralarda yaptığım işlemin aynısını şu an burada yapıyorum. 2 ve 3. Gördünüz mü? Bakın. Şunu alalım artık. Ve böyle ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şuradan hemen bakın iki fıstıklı sıramı yaptım. V'lerimi yaptım en son. Tekrar. Şöyle. Fıstıklarımızı yapacağız. Yuvalarımızı yapacağız. V'lerimizi yapacağız. Ve şimdi kolları ayırıp gövdeyle devam edeceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi zincirimi çektim. 3 zincirimi. Yuvalarımın içine üçerli trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. İlk ayrıma artış noktasına kadar
hepsine üçerli trabzanlarımı yapacağım. Bakın 3 yaparak ilerliyorum. Şöyle. Bakın şimdi burada artış noktamız vardı ya. Şöyle. Birinciye 3 trabzan, 2, 3 trabzan yaptım bakın. Bunu kol için bırakacağız. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Bakın kolu bıraktım. Buradaki artırma noktasının birini içeriye bırakıp ikinciden üçerli trabzanlarımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi bunun içine 3 trabzan hemen göstereceğim. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Şimdi burası bize kol için yeterli bir ölçü oldu. Şimdi öbür artış noktasına kadar 3 trabzanlarımı yaparak devam edeceğim. İkinci artış noktama da geldim. Bakın. Önce ilk boşluğa 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir çekip bakın kolu katladım ve buradaki ayrım noktasının birini bu tarafa bıraktım. İkinciye 3 tane trabzanımı yaptım. İkinci kolumuzu da ayırıp attık. Şimdi üçerli trabzanlarımı yaparak sıramı tamamlayacağım. Bundan sonra fıstıklı sıramıza geçeceğiz. Mümkünse burada da atlatmayın. Çünkü burada 2 tur artırma yapacağız. Yani o yüzden atlatırsanız kaçırırsınız o artırmaları. Şimdi bakın üçerli yaptım. Ve 3 sıranın sonuna geldim. Tek trabzanımı yaptım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi fıstıklarımızı yaparak şu sonuncuya kadar fıstıklarımı yapıp geleceğim. Fıstıklı sıramızı da biliyoruz artık. Hani videoyu uzatmayayım. Şimdi fıstıklarımı tamamlayacağım. Evet. Şimdi bakın zincir çektiğim yerdeyim. Burada birinci zincire batırıp bakın birinci zincire batırıp bir fıstık yapacağım. Şöyle topladım, zincirimi çektim. Şimdi de sonuncu zincire bakın birini bıraktım, sonuncu zincire bir fıstık. 4. Şöyle fıstığımı topladım. Ve şimdi bakın burada 2 tane fazladan fıstık yaptım buraya. Yine trabzanlarımın üzerine fıstıklarımı yaparak öteki kol ayrımına gideceğim ve orada yine aynı işlemi tekrarlayacağım. İkinci yere geldim. Bakın aynı işlemi de burada da yapacağım. Birinci zincirimden bir fıstık, ikinciyi bıraktım. Üçüncü zincirimden bir fıstık, bakın böyle
Ve yine sıramı tamamlayacağım. Sıranın sonuna gidelim fıstıklarımızı yaparak. Tekrar ön yüze geldiğimizde şimdi zincirlerimizi yapacağız. Artık buraları biliyoruz. Burada koltuk altında bakın 2 tane artırma yaptım ya burada. Bu 2 artırmanın olduğu yere kadar yine örüp geleceğim. Bakın son ilk fıstığın tepesindeyim. Şöyle. Bakın şimdi bu araya da bir tane yuva yapacağım. Burada hiç zincir çekmeden bakın buraya girdim. 1, 2, 3. Buraya bir tane yuva yaptım fazladan. Ve öbür örneğime geçtim. Yani arada bir tane yine artırmış oldum. Ve şimdi öbür kol ayrımında da aynısını yapıp yine sıramızı tamamlayalım. Burada tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyorsunuz mu? Şurada bakın araya bir tane tek yaptık ya. Buraya kadar yine V'lerimizi yaparak geleceğiz. Burada son kez artırma yapıp bir daha artırmalar yapmayacağız. Şimdi V'lerimi yapıp oraya kadar geleceğim ve oradan sonrasında artık artırmamız yok. Dümdüz örneğimizi yaparak boyumuzu uzatacağız. Ama orada 2 tane artırmam yine var. Oraya kadar öreyim. Bakın geldim buraya kadar. Şimdi şunu da normal V yapacağım. Tam ortaya yaptığımızı 3 tane yapacağız içine. Şuralarda yaptığımız artırma gibi. Bakın şimdi bu tam ortadakinin içine bir tane tek, bir zincir, bir tek trabzan, bir zincir, bir tek trabzan. Yani şu artırmayı yaptık yine. Bundan sonra artırma yok. Tamamen düz öreceğiz. Artışımız yok. Örneğimizi gelişine sırasına göre örerek boyumuzu tamamlayacağız. Hırka olacağı için boyunu biraz uzun yapacağız. Hani yelekten daha uzun bir boya sahip olacak. Evet. Şöyle bakın öbür kenarda da aynısını yapıp sonrasında normal örnek düzenimizle ilerleyeceğiz. Evet, yeleğimizi bakın hırkamızı boyunu uzattım. Şu şeyden sonra koltuktan sonra bakın bir karıştan yine biraz fazla yaptım. Ön yüzdeyim, fıstıklarımı yapıp üzerindeki zincirli yerini de yaptım. Ve şimdi burada ön biyesini yapacağız. Bakın şurayı buradan başlayıp devam edeceğiz. Bir zincir çektim ve sık iğne yaparak yapacağım önü. Bu trabzanların olduğu yerlere 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar geldim öbürüne. 2 tane yaptım. Şöyle bakın. 2 ya da 3 yapabilirsiniz. 2 3 olarak da devam edebilirsiniz. Elinizde şöyle tutun. Ne bol olsun ne de gergin olsun. Ona dikkat edin. 2 2 bana iyi gelecek gibi. Yine de el ölçünüze göre burayı bakın. Şuraya bir tane daha yapacağım mesela. Bu araya 2 tane. Böyle göz kararı 2 2 iyi gibi. Her trabzan boşluğuna 2 gibi. Şuraya bir tane araya yapacağım. Şöyle. Bakın. Hiç üşenmeyin, geri sökün. Biraz baktığınız gergin gibi duruyor. Geri sökün. Bol gibi duruyor. Geri sökün ve orayı düzeltin. Şöyle bakın. Ayarlayarak devam ediyorum. Evet, olacak gibi. Bakın. Şu şekilde dümdüz geliyor. Yukarıya kadar böyle ayarlayacağım. En sona geldiğimde şurada hani başlangıçta yapmıştık ya, bir tane de bunun içine sık iğne yaptım. Bir zincir çekip örgümü çevirdim
Ve hemen bakın ilk sık iğneye batarak yine aşağıya doğru gideceğim. Böyle. Gördünüz mü? Burayı bu şekilde toplamda 5 sıra öreceğiz. Yalnız bu sırayı tamamladığımda düğme deliklerini de göstereceğim size. Şimdi burası ikinci sıramız. Üçüncü sırada düğme için yer yapacağız. Şöyle hepsine birebir batarak aşağıya doğru gideceğim. Evet, buraya geldim. Sonuncuyu da yaptım. Şöyle bir zincir çekip örgümü bıraktım. Şimdi burada düğme deliklerinin yerini hazırlayacağız. Ve ben bunu en pratik şekilde nasıl yaparım? Ayracı olmayanlar için, hani elinde olmayanlar için 1, 2, üçüncüye bakın tığımı taktım, bir ip geçirdim buradan. İpi biraz uzun yapın. Buradan sayalım, bakın taktığımızı saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi eğer 3 düğmeli yapmak isterseniz altıncıya, bakın altıncıya takacağız. Buradan düğme deliği yapacağız. Şöyle. Tekrar buradan bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncıya bir daha taktım. Bu da üçüncü düğmem. Bakın 3 düğmeli yapmak isterseniz aşağıya doğru böyle bu şekilde inebilirsiniz. 2, 4, 5, 6. İstediğiniz seyreklikte yapın. 7 yapın, 8 yapın. Şu. Ben şimdi hepsine düğme deliği yapacağım. Belki ben de fazla dikebilirim ama 3 düğmenin ideal olacağını düşünüyorum. 2, 4, 6. Tekrar saydım. 2, 4, 6. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde. Bakın gördünüz mü? Böyle bu şekilde boyunu ayarlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakın. Şuraya kadar gerek yok. Şimdi burada ne yapacağız? Yaptığımız işarete kadar yine sık iğne örerek devam edeceğiz. Şimdi buradaki işaretime kadar geleceğim ben. Bakın. Burada bıraktım. Buraya kadar yine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Böyle. Ve bakın işaretimi yaptığım yere geldim. 2 zincir yaptım. Bunu bıraktım. Ötekine, boşta olana işaretliyi bıraktım. Yine aradaki sık iğneleri yaptım. Böyle. Ve şimdi yine 1, 2 zincir. Yine işaretli yeri bıraktım. İkinciye batırdım. Buralarda bir boşluk oluşturdum. Buraya kocaman düğme sığar. Tekrar bir kere daha göstereyim. Böyle. 1, 2 zincir çektim. İşaretliyi bıraktım öbürüne. Ve böyle tamamlayacağız burayı da. Çok basit oluyor böyle. Evet, tamamladım. Bir zincir çekip döndüm. Ve yine toplamda 5 sıramız olacak. 3'ünü ördük. 2 sıra daha örüp ipimizi saklayacak şekilde keseceğiz. Şimdi bu zincirlerin içine bir sık iğne. Zincirlerin içine yine birer sık iğne yaparak aynı sayımızı bulup devam edeceğiz. Bakın. Böyle. Bakın zincirin içine. Böyle. Ve bu. Tamamlayalım. 2 sıra daha örüp bitirelim. Sona geldiğimde ipimi saklayacak boyda kestim ve bakın tamamladım. Şimdi öteki ön parçasını da aynen yapacağız. Yalnız bunu yakadan aşağıya doğru tığlayarak başlayacağız. Bakın şuraya hemen şuraya bakın yine halkanın içine batırdım. İpimi şöyle aldım. Bakın. Bunu biraz uzun yaptım. Buraya bir zincir çektim. Ve tekrar aynı yerden bir sık iğne çıkarttım. Şimdi de aşağıya doğru öbür yakada yaptığımız gibi ilmeklerimizi çıkartarak yine toplamda 5 sıra öreceğiz ve devam edeceğiz. Eteklerini örmeye devam edeceğiz. Bakın.
Birinde nasıl yaptıysanız burada da aynı şekilde yapın. Elimiz alıştı zaten. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Şöyle. 2 devam edeceğim. Arada bakıyorum şöyle 3 batmam gerekirse 3 batıyorum. 5 sırada burayı yapalım. Evet, ikinci önümüzde tamam. Etek uçlarını böyle bırakacağız. Bakın, kol ağzını da böyle bırakacağız. Yani etek ucuna bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi buradan ne yapacağız? Kolumuzu öreceğiz. Örneğimizi aynı şekilde bir üst sıraya bir üst sıraya çıkarak devam ettireceğiz. Bakın. Şimdi şuradan koltuk altından şuradan taktım tığımı. Hemen ipimi aldım. Ve buraya bir zincir attım. Şu ipi bıraktım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi buraya 3 trabzan yapacağım. Örneğimin devamı çünkü bakın örneğimizin aynısını yapacağız burada. Şunu alayım burada saklayacağız. Bakın. Şimdi bu V'leri yaptıktan sonra V'lerin içlerine üçerli trabzanlar yapıyorduk. Onunla devam edeceğiz. 2 3. Burada çünkü V'leri bıraktık. Bu şekilde kolaylıkla girmiş olacağız. Bakın. V'lerin içine üçerli trabzanlarımı yapıp sıramı tamamlayacağım. Örneğimi takip ederek öreceğim. Şimdi başladığım noktaya kadar geleceğim. Bütün V'lerini yaptım. Bakın yine şurada ayrım yerindeyim. Şuraya tam ortaya bakın. Şuraya 3 tane yine trabzan yapacağım. 2 ve 3. Şöyle. Şimdi bu ilk başladığım yere batırarak buraya da bir trabzan yapacağım. Bir saniye ipi çektim. Şöyle. Bakın. Hemen bunu zincirin içine bağladım. 1, 2, 3 zincir çekip yukarıya çıktım. Ve şimdi bakın 3 trabzanların üzerine fıstıklarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Bakın. Aynı örneğimizi devam ettiriyoruz. Öbürüne geçtim. Buna geçtim. Her sırayı birleştirip yukarıya çıkıyoruz. Tamamen ön yüzden örüyoruz. Çünkü hiç dikişsiz bir hırka yapıyoruz biz. Yelek yapmak isterseniz de bu kenarı tığlayarak bitirebilirsiniz. Hani ben hırka örmeyeyim derseniz burayı örmenize gerek yok. Ve şimdi yine bakın sıramı tamamlayacağım. Her seferinde bir üst sıraya çıkacağız. Kol gözünüze geniş gözükürse bu iç kısımdan daraltma yapabilirsiniz. Örnek atlatabilirsiniz. Tamamen burayı siz ayarlayın. Hani bol bir kol isterim derseniz öyle biraz daha daraltayım derseniz örnek atlatacağız. Onu da göstereyim hemen şuradan. Nasıl atlatabiliriz örneğe. Şurayı öreyim ben. Sıramın sonuna geldim. Bakın şimdi burada fıstıklarımız var ya. Birleştirmeyi şurada fıstığın tepesinden yapıp bakın. Bir tane örneğe burada kaybedebilirsiniz. Hemen şimdi ne yapıyorduk? Fıstıkların üzerine zincirlerimizi yaparak devam edeceğiz. Şimdi burada bir örneğe yuttum ben. Bu şekilde de daraltma yapabilirsiniz. Ve böyle devam edebilirsiniz. Bakın aynı şekil. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Burada bir tane fıstık arada gitti ve hiç belli bile olmadı. Bakın şöyle yaptığımızda belli bile olmadı. Şimdi ben orayı geri sökeceğim.
daraltma yapmadığım için hani kaybolsun istemiyorum. Ve örmeye devam edeceğim şöyle. Şimdi zincirin içine bağlayıp fıstığımın tepesine batıp 1, 2, 3 zincirimi çekip devam edeceğim. Yani bunu geri almış oldum. Şimdi ne kadar öreceğiz bunu? Şöyle şurada ben bir hata yapmışım. Kolu ördüğümde V'leri yapmadan direkt trabzanları yaparak gelmişim. O yüzden şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık sırası olana kadar kolu örün. Bu kol boyu da bir 5-6 aylık 1 yaşına kadar bebeğimize rahatlıkla olur. O yüzden şey yapmayın. Şöyle göstereyim ve tamamlayalım şimdi kolumuzu da. En son şu yakasını göstereceğim ve bitireceğim. Evet arkadaşlar, kolu da yaptım. Bakın böyle çıtır pıtır bir hırkamız oldu. Ben bağcık yapacağım şurasına. Bakın yakaya. İsterseniz yakayı da bu şekilde sık iğneler çıkartarak yapabilirsiniz. Şöyle şuradan bağcık da takacağım ve uçlarına pompon da yapacağım. Yakışacağını düşünüyorum. Bakın şu başlangıç yerimiz var ya. Başlangıç yerinin içinden böyle geçireceğim zincirimi. Bakın şurayı başa kadar bu şekilde getireceğim. İsterseniz burayı da sık iğne yapabilirsiniz. Ama güzel olacağını düşünmüyorum. Çünkü ağırlaşır, iyice ağırlaşır. Yani bir bayan yeleğine dönebilir. O yüzden bebek olarak kalsın. Böyle. Gördünüz mü? Takarak geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ben büyük bir keyifle örüyorum. Size de aynı keyifle anlatıyorum. Siz de örebilirsiniz. Hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. En pratik, en kolay haliyle anlatmaya çalışıyorum. Becerebildiğim kadar. Evet, bunun ucuna da pomponları taktım mı bizim işimiz bitti. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup inşallah benimle kalın.